2026'nın trend rengi olarak anons edilen Cloud Dancer renginden bahsedeceğim. Belki trendleri takip eden bir kişi olarak bu renge biraz daha kulağınız açık ve bu videoyu tıkladınız. Belki de hazır giyim sektöründe çalışıyorsunuz bir markada veya tedarik firmasında. Bu renk hakkında kendi bildiklerimi sizinle paylaşayım ki seçimleriniz biraz daha kolaylaşabilsin. Öncelikle değinmek istediğim konu şu: WGSN isimli trend öngörüsünde bulunan firmalar içerisinde en büyüğü diyebileceğimiz ve hazır giyimi en iyi kuşatan, kapsayan firma, bundan birkaç sene öncesine kadar Türkçe'de Pantone demeye alışkın olduğumuz Pantone firmasıyla, renk iletişim firmasıyla çalışıyordu. Son senelerde Coloro isimli, aslında dijitalde de biraz varlığını baskın olarak gösteren firma ile çalışıyor. Duyduğum kadarıyla Coloro aslında WGSN'in bağlı olduğu büyük şemsiye firmanın markalarından biri. WGSN ve Coloro hazır giyim firmalarının trendlerine en yakından dokunabilen iki oluşum. Fakat Pantone'u düşündüğümüzde o da bundan birkaç sene öncesine kadar WGSN ile çalıştığı için ve çok da uzun bir geçmişi olduğu için daha baskın ve büyük ihtimalle daha kendini rahat duyurabilen bir firma. Kestirmeden söyleyecek olduğum şey şu: bizler Pantone senenin rengini anons ettiğinde bunun hazır giyime yansıyacağını düşünüyoruz. Fakat aslında WGSN ve Coloro'dan kalan boşlukta ambalaj, dekorasyon, kişisel tüketim ürünleri, elektronikler gibi renkleri belirleyicisi biraz daha Pantone oldu. Bu oyun alanı Pantone'a kaldı. Neyse, bu renk üstüne birazcık araştırma yaptığım zaman aklıma da şöyle küçük bir soru işareti geldi. Acaba dedim, benim elimdeki eski senelere ait renk kartelasında Cloud Dancer var mıdır? Nitekim çıktı. Şimdi ekranda görmeniz çok zor olacak çünkü farklı beyazları yok. Kamera almıyor bunu. Önemli değil. Ben farklı ışıklar altında bu Cloud Dancer isimli rengi incelediğimde altında mavimsi, yeşilimsi tınılar gördüm. Bunun da aslında bir sebebi var. Her ne kadar Pantone böyle %100 sistematik çalışıyor gibi görünmüyorsa da bana, birazcık araştırınca böyle içinde kırklı serilerin olduğu renklerin mavi ve yeşil ailelerde olduğunu fark ettim. Hani mavi ve yeşil derken de belki maviden turkuaza gidenler diyeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz renklerin her biri kırklı kodlarla başlıyor ve senenin beyaz ailesindeki rengi de kırklı bir ton. Ve evet, burada rengimiz aynen kodunun da bize çağrıştırabileceği gibi mavimsi yeşilimsi bir tarafta. Gelin görün ki 2026'nın rengi olarak bu renk anons edildiğinde arkasında apayrı bir hikaye, apayrı RGB değerleri, apayrı renk koordinatı değerleri söz konusuydu ve son derece sıcak, içine sarı dokunmuş bir renk olarak 2026'da tekrar boy gösterdi. Tedarikçi firmalar veya fason üretim yapan firmalar her sene bir Pantone kataloğu alıyorlar mıdır? Ondan emin değilim. Geçmiş zamanların kartelasından yararlanan tedarikçiler ve fason üreticiler için ortama kaos katma olasılıklarını görüyorum. Çok da umrumuzda olmasın. Niçin? Pantone apayrı bir alanda çalışıyor ve bizlerin dikkat etmesi gereken konu, hazır giyimden eğer bahsediyorsak, Coloro'nun önerdiği renkler, ki bunlardan birkaç tanesine ilerleyen videolarda değineceğim, ama biz şu anda Club Dancer böyle davullarla, zurnalarla anons edildiğinde yaşasın diyenler oldu, beyaz rengin kimliksizliğini düşünüp onu eleştirenler oldu. Bizim piyasada göreceğimiz bu beyaz ailesindeki renklerin Cloud Dancer olmalarını beklemiyorum. Üstlerinde Cloud Dancer yazsa da aslında beyazın, griyle kırılmış beyazın, ekru'nun, fil dişinin, kremin en açık versiyonlarıyla karşılaşacağımızdan eminim. Nasıl bu kadar eminim? Daha şimdiden internet üstünde yaptığım çalışmada, şimdi örneği göstereceğim ama büyük de bir firma olduğu için logoyu kapatacağım. Renkle iş yapanlar için bu bir beyazdır demek hakikaten hiç yeterli değil. Onun arkasındaki rengi okuyabilmek önemli. Hadi benim için önemli ama hazır giyim sektöründeki kişilerin de okuyabilmesi önemli. Buyurun, işte bu da şu anda internette gördüğüm sayfadan bir alıntı. Sizlere bu videodan galiba en iyi çıkarım ne olmuş olabilir? Senenin renklerini artık belki Pantone'dan, hazır giyim anlamında söylüyorum, Pantone'dan dinlemek değil, Coloro'dan ve WGSN'den dinlemek, onları takip almak daha aklı başında bir yöntem olabilir.
Onun haricinde önünüze gelen ürünün etiketine değil, rengin kendisine bakın. Renk grubunuzu biliyorsanız ya da tahmin ediyorsanız, soğuk gruplardaysanız beyazlar, gri ile kırık beyazlar, ekrular sizi tatmin edebilecekken, sıcak grupların birinde yer alıyorsanız bu sarımtırak beyazların, fil dişimsi, kremimsi beyazların açıkları trendy olabileceğiniz renklerdir diyelim. Tabii bu Cloud Dancer ve arkasındaki hikaye çok romantik olmakla birlikte dünyada özellikle moda basınından da çok büyük tepkiler aldı ve bunun politik bir manipülasyon olup olmayabileceği veya aslında bir toplum mühendisliği olup olmayacağı üstünden de görüşler belirtildi. Bununla ilgili yazdığım blog yazısını da aşağıya link olarak bırakıyorum. Merak ediyorsanız onu da inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.